Herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizler için kış aylarında severek tüketeceğiniz çok lezzetli, şifa kaynağı bir çorba tarifi hazırladım. Bağışıklık güçlendirici, hem besleyici hem de çok doyurucu olan bu çorba tarifimi bir kez denediğinizde asla vazgeçemeyeceksiniz. Sözü çok uzatmadan hemen bu lezzetli çorba tarifimin yapım aşamasına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Çorba tarifim için 2 adet kalçalı but kullanıyorum. Kalçalı but daha yağlı bir tavuk eti olduğu için ben genellikle çorbalarımda kalçalı but kullanmayı tercih ediyorum. Tavuk etlerimi öncesinde güzelce yıkayıp temizledim. Şimdi derince bir tenceremi alıyorum ve içerisine tavuk etlerimi yerleştiriyorum. Daha sonra içerisine bir küçük soğanı bu şekilde 4'e böldüm. Soğanlarımı ekliyorum ve ardından bir tatlı kaşığı tuzumu da ekledikten sonra tavuk etlerinin üzerine geçecek kadar suyumu ilave ediyorum. Tavuk etini haşlarken içerisine attığınız soğan sayesinde hem suyu hem de kendisi daha lezzetli olacaktır. Şimdi ocağımın üzerine tenceremi yerleştirdim ve kapağını ilk aşamada kapalı olarak kaynadıktan sonra da kapağını aralık bırakarak tavuk etlerimi kaynamaya bırakıyorum. Tavuk etleri kaynarken üzerinde bu şekilde köpükler meydana geliyor. Onları da bir kaşık yardımıyla alalım. Tavuk etimiz kaynarken kapağı kapalı kaynatmayalım. Aksi halde taşabilir. Güzelce tavuk etlerimizi haşladıktan sonra ocaktan indirelim ve sonrasında haşlanan tavuk etlerini ayrı bir servis tabağının içerisine alalım. Haşladığımız tavukların bu üst kısımlarındaki derilerini kullanmayacağız. Bir çatal yardımıyla onları sıyırıyorum ve kenara alıyorum. Sonrasında tavuk etlerimi güzelce çatal yardımıyla parçalıyorum. Dilerseniz bu işlemi tavuklar soğuduktan sonra elinizle didikleyerek de yapabilirsiniz. Ben sıcak sıcak yaptığım için bu şekilde çatalla didiklemeyi tercih ettim. Videomu tam da buraya kadar izlemişken size küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Tavuk etlerini sonrasında bu şekilde bıçak yardımıyla doğradım ve hazırladım. Çok minik olmamasına özen gösterin. İri parçalı olursa çorbanız daha lezzetli olacaktır. Şimdi haşlamış olduğum tavuk etimin suyunu bu şekilde süzgeç içerisinde süzüyorum. Süzgeçte kalan soğanları da tahta kaşığın böyle sırt kısmıyla güzelce eziyorum ve suyunun içerisine geçmesini sağlıyorum. Böylece çorbamızın suyu daha da bir lezzetli olacaktır. Şimdi çorbamızın ön hazırlığını yaptık. Sıra geldi pişirme işlemine. Bunun için yine aynı tavukları haşlamış olduğum tenceremi ocağımın üzerine aldım. Tencere içerisine 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledikten sonra 2 dolu yemek kaşığı un ilave ediyorum. Yağ içerisindeki unumu tahta kaşık yardımıyla kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Bu tarz terbiyeli çorbalarda unu fazla kavurmayın. Aksi halde çorbanızın rengi de koyu olacaktır. Şöyle un kokusu çıkana kadar kavurduktan sonra şimdi de içerisine kenarda haşlayıp suyunu süzdürmüş olduğum tavuk suyumu ilave ediyorum. Tavuk suyunu ilave ettikten sonra hızlı bir şekilde karıştırın ki herhangi bir topaklanma olmasın. Zaten tavuğumuzun suyu sıcak olduğu için kısa sürede çorbamızın suyu da kaynamaya başlamış oluyor. Tavuk çorbamızın suyu kaynadıktan sonra içerisine kenarda didiklemiş olduğum tavuk etlerimi atıyorum. Sonrasında tavuk etleriyle birlikte çorbamı 15 dakika kadar orta ateşte kaynamaya bırakıyorum.
Bu hazırlamış olduğum çorbaya yalancı paça çorbası da deniyor. Aslı'nın lezzetini aratmayacak kadar güzel ve besleyici bir çorba tarifi oluyor. Şimdi bu şekilde 15 dakika kadar kaynatmış olduğum çorbam için bir terbiye hazırlayacağım. Bunun için de 1 yemek kaşığı yoğurdumu kasemin içerisine aldım. Sadece yumurtamın sarısını yoğurdun içerisine aktarıyorum. Beyazını kullanmıyorum ve sonrasında 1 tam limonun suyunu sıktım. Yine terbiyemin içerisine limon suyunu ilave ediyorum ve bir çatal yardımıyla öncesinde karıştırdıktan sonrasında bir çırpıcı tel yardımıyla böyle pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar güzelce çırpıyorum. Çorbamızın terbiyesini çok güzel bir şekilde çırpalım ki içerisine ilave ettiğimizde herhangi bir böyle yumurtanın pişmesi meydana gelmesin. Şimdi hazırlamış olduğum terbiyenin içerisine çorbamın suyundan böyle 2 kepçe olacak şekilde ilave ediyorum. Bu yapmış olduğum işlem sayesinde de terbiyem çorbamla aynı eşit sıcaklıkta oluyor ve bu sayede de terbiyeyi içerisine döktüğümde çorbam kesilmiyor. Tavuk çorbamın terbiyesini de ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum ve sonrasında içerisine sarımsak ilave edeceğim. Bu çorbaya sarımsak çok yakışıyor. Ben 2 tane büyük boy sarımsak kullandım. Bu şekilde sarımsak dövücüyle güzelce ezdiğim sarımsakları çorbamın içerisine ilave ediyorum. Az miktarda kullanabilirsiniz ama benim tavsiyem çok kullanmanız. Çünkü daha lezzetli, daha güzel bir çorba oluyor bu sayede. Şimdi sarımsakları da ekledim ve son aşamada içerisine tuzunu ilave ediyorum. Tavuklarımı kaynatırken de tuz ilave etmiştim. Şimdi de 1 tatlı kaşığı kadar daha tuz ilave ediyorum. Sizler de damak tadınıza göre tuz miktarını ayarlayabilirsiniz. Şimdi sarımsağını ve tuzunu da ekledikten sonra çorbamı 2 dakika kadar kaynattım ve ocaktan indiriyorum. Ocaktan indirdiğim çorbamın üzerine dökmek için biraz tereyağı ve sıvı yağ karışımına tatlı toz biber ilave ettim ve bu şekilde son olarak çorbamın üzerine döküyorum. Bu çorba tarifi kış aylarında bizim severek tükettiğimiz hem besleyici hem de şifa kaynağı çok lezzetli bir çorba tarifi. Bugün ben de sizlerle paylaşmak istedim. Umarım tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Tarifim hakkında varsa sorularınız, görüş ya da önerileriniz yorumlar kısmına bekliyorum. Tarifimi deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun diyorum. Bu arada yalancı paça çorbası tarifimde çocuklarım sevmediği için ben sirke kullanmadım ama sizler seviyorsanız servis aşamasında sirke de kullanabilirsiniz. Evet, bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.